Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere erkek bebekler için Hello Kitty'li tulum modeli göstermek istiyorum. Daha önce 0-6 aylık kız bebekler için Hello Kitty'li jile elbise örmüştük. O elbise modelinden esinlenerek bir de yine 0-6 aylık erkek bebekler için Hello Kitty'li bir tulum, şortlu tulum modeli yapmak istedim. Yünlerim Alize markasının Bebe Şekerim yünü, mavi olanı. Bir de beyazım Lanoso markasının Baby yünü. Alize yünüm 100 gramlık bir yumağım. 320 metre uzunluğunda. Tavsiye edilen şiş numarası 3-4 numara. Ben 4 numara misineli şişle örmeyi düşünüyorum. Lanoso markasının yünü de 100 gram 265 metre. Onun da tavsiye edilen şiş numarası 4-5'miş. Ben her ikisini de 4 numarayla öreceğim. Elimde Alize'nin beyazı yoktu. O yüzden bu markanın beyazı vardı. Onu kullanmaya karar verdim. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Ben genelde Naku ve Alize'nin bebe yünlerini çok sık kullanırım. Ancak bu Lanoso markasının bebe yününü bir iki rengini almıştım denemek için. Çok güzel, yumuşacık, tavsiye ederim. İpeksi bir dokusu var. İpek gibi oluyor, pufi pufi. Şimdi mavi yünümüzle başlıyoruz. 0-6 aylık erkek bebek şort tulum olduğunu söylemiştim. Bacak kısımlarından başlayacağız. Alt kısmını bir ters bir düz lastik yapacağım için 25 ilmekle başlıyorum. Tek sayı ilmekle başlıyorum. Basit örgüye başlama tekniğini uyguluyorum. 25 ilmek atıyorum. ilmek atarak başladım. Şimdi ben bu tarafı fazla uzun kalmadı ama tavsiye olarak şunu söyleyebilirim. Eğer ipinizi biraz uzun tutarsanız burada kalan iple daha sonra yanlardan dikiş işlemini de yapabilirsiniz. Bir ters bir düz lastik öreceğimizi söylemiştim. Ön yüzü ilk ilmeğimi ters örecekmiş gibi örmeden aldım. Kenarları ters yapacağım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Yanındakini ters, bir düz, bir ters şeklinde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Son ilmeğimi ters, yanlarda ters gelmesini istiyorum. Ters ilmeklerle başladım. Arka yüzdeyim. Şimdi kenarlarını tırtıklı götüreceğim. Dikişim daha kolay olsun diye. O yüzden kenarlarını bir ters bir düz lastikte tırtıklı götürmek için yanlarını ön yüzden iki kenarını ters olarak başladığımızı ve bitirdiğimizi düşünürsek, bakın çok kolay. Yanındaki ilmeğe bakıyorum, arka yüzdeyim. Bakın şu ikinci ilmeğim ters. İlk ilmeğimi de ters örecekmiş gibi alıyorum. Yanındakini ters örüyorum. Burada tırtım oluştu. Düz, ters, düzü düz örüyorum, tersi ters örüyorum. Bir düz, bir ters lastik yapıyorum. Son iki ilmeğe geldim. Ters, son ilmeğim arka tarafta düz. Döndüm. Yine tırtıklı kenar yapabilmek için bakın ön yüzde aynı şekilde bakıyorum, fark etmiyor ön ya da arka yüz. İkinci ilmeğime bakıyorum, bakın ikinci ilmeğim düz. İlk ilmeğimi de düz örecekmiş gibi bakın önden geriye doğru aldım ve düz ilmeğimi düz örerek devam ettim. Böylece tırtığım oluştu. Buradaki kural tekrar söylüyorum. Ön ya da arka fark etmiyor. Sıra başına geldiğinizde bir ters bir düz lastik yapıyorsanız
Sıranın ikinci ilmeğine bakıyorsunuz. İlmek düz ise ilk ilmeği örmeden düz örecekmiş gibi alıyorsunuz. İlmek ters ise ilk ilmeği örmeden ters örecekmiş gibi alıyorsunuz ve kendiliğinden zaten tırtık oluşuyor. Son ilmeğimi de ördüm, ters ördüm. Bakın, bir sonraki sıranın başına geldim. İlk ilmeğim örmeden alacağım. Yanındaki ilmeğe bakıyorum. Yanındaki ilmek ters olduğu için ilk ilmeğimi ters örecekmiş gibi aldığımda ve ikinci ilmeği ters ördüğümde buradaki tırtım oluşuyor. Bu şekilde 9 sıra lastik, bir ters bir düz lastik örüyorum. Evet, şimdi 9 sıra bir ters bir düz lastik ördüm. Ön yüzdeyim. Ön yüzden itibaren haroşa örgüye başlıyorum. Bakın, ilk ilmeğimi ters örecekmiş gibi aldım. Tüm ilmeklerimi ters örerek haroşa örgüme başladım. Bundan sonra hem ön yüzde hem arka yüzde tüm ilmekleri ters öreceğim. Haroşa örgüye döndüm. Arka yüzdeyim. İlk ilmeği yine örmeden ters örecekmiş gibi aldım. Devamındaki ilmeklerden ters olarak devam ediyorum. Yine ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci diş haroşamı yapıyorum ön yüzde. Evet, şimdi 9 sıra bir ters bir düz lastik yaptım. Kenarları tırtıklı olarak götürdüm. Bakın, haroşa örgüye geçtim. 2 diş de haroşa örgü yaptım. Bu şekilde ön kısımda 8 diş haroşa olana kadar devam ediyoruz. Evet, şimdi ön yüzde 8 diş haroşa yaptık. 2, 4, 6, 8. Aynı bu şekilde bir tane daha ördük. Bacak kısmı yine 9 sıra bir ters bir düz lastik ve 8 diş ön yüzde haroşamızı ördük. Şimdi bu iki bacağı birbiriyle birleştireceğiz. Bunu arka yüzde, örgünün arka yüzünde yapıyoruz. Bakın, arka yüze döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşa örgüye devam ediyorum. Bu ilmeklerimin tümünü, bu bacaktaki ilmeklerin tümünü ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi de ördükten sonra bakın, dönmüyorum. Diğer bacağımı alıyorum ve dikkat ediyorum. Bakın, bu ön yüzü, ben arka yüz örüyorum. Arkaya çeviriyorum. Bu ipimi kopardığım yerden devam ediyorum. Şimdi ilk ilmeğimi buradan da ters ördüm. Bu arada şu kopardığım ipi de üstten şöyle getirerek örgünün içine gizliyorum. Örme esnasında devam ediyorum ilmeklerime. İpimi gizledim. Son ilmeğimi de ördüm.
Artık o şişime ihtiyacım yok. Döndüm. Ön yüzden artık tüm ilmekleri, iki bacaktaki tüm ilmekleri ters örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve haroşa örgüme her iki bacak ilmeklerini birlikte örerek devam ediyorum. Artık şort tulumumuzun gövde kısmını örüyoruz. Döndüm. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde de yine tüm ilmekleri ters örüyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar şu birleştirme yerinden itibaren 27 diş haroşa olana kadar devam ediyoruz. Aynı şekilde bakın ön ve arka aynı şekilde örüleceği için bele kadar bunun aynısını yine bir sefer daha örüyoruz. Onu da yine şu birleşim yerinden itibaren 27 haroşa dişi olana kadar devam ediyoruz. Yani toplam buradan itibaren 27, buraya kadar da 8, toplam kenardan saydığımızda 35 diş haroşamız olacak. Ön ve arka aynı şekilde bacakları 25 ilmekle başlıyoruz. Birleştirdiğimiz zaman 50 ilmek oluyor. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bakın benim bu bacağım kenarında uzun bir ip var. Bu sizi rahatsız etmesin. Özellikle uzun bıraktım ki daha sonra bu yandan dikişi yapabilmek için ayrıca ip eklememe gerek kalmasın diye. Evet arkadaşlar, şimdi şort bacaklarını birleştirdikten sonra 27 diş daha yukarıya doğru ördüm. Toplamda şuradan itibaren, lastikten itibaren 35 diş haroşa oldu. Aynı şekilde bakın bir parça daha ördüm. Bunun birisini ön, diğerini ise arka yapacağız. Buraya kadar her iki parça aynı şekilde örülüyor. Şimdi devam ediyoruz. Bu üstteki parçayı ben arka olarak devam edeceğim. Şimdi arkada kenar ayırıp düzmelere başlayacağım. 8'er ilmek kenar ilmeği olarak düşündüm. Arada da 9. ilmeği Selanik olarak arka yüzdeyim. Arka kısmının arka yüzündeyim. Ters tarafında ilk ilmeği örmeden aldım. 7 ilmek ters öreceğim. İki, 4, 6, 8. İlk ilmeği kenar ilmeğim. Bu 7 ilmekte kenar içi ayırdım ilmekler. Hemen 9. ilmeği, yani kenarla birlikte 8 ilmek. 9. ilmeği içinden Selanik örüyorum. Ördüm ve bu tarafta da 9 ilmek kalana kadar ters olarak devam ediyorum. Evet, şimdi bu tarafta da 9 ilmeğim kaldı. Bu kenardan itibaren 9. ilmeğim, yani bu taraftan ilk ilmeğimi Selanik ördüm. Arka yüzden içten düz olarak ördüm. Kenardaki 2, 4, 6, 8 ilmeği ters örerek sırayı tamamladım. Döndüm. Şimdi ön taraftaki tüm ilmekleri ters olarak öreceğim. Arka taraftan itibaren kesmelere başlayacağım. Bu sırayı tamamını ters olarak örüyorum. Şimdi sıramı bitirdim. Ön yüzden döndüm. Tekrar arka yüzdeyim. Bakın bu Selanik ilmeklerim arka yüzde belirginleşti. Şimdi arka yüzde önce her iki taraftan 3'er ilmek dönerek keseceğim. Daha sonra da her iki taraftan 10'ar ilmek dönmeden, yani tek tek kesme işlemi yapacağım. Şimdi burada bir ayrıntı var. Sağ taraftaki
kesme işlemleri, dönerek kesme ve tüm kesme, tek tek kesme işlemlerini arka yüzde yapıyorum. Bu sol taraftaki kesme işlemleri ön yüzde yapıyorum. Bunu görelim. Önce dönerek kesme işlemi yapıyorum. Bakın ilk ilmeği örmeden aldım. Selanik ilmeğime kadar tüm ilmeklerimi ters ördüm. Arka yüzeyim Selanik ilmeğime geldim. İpimi geriye attım. İçten düz ördüm. Şimdi hemen Selanik ilmeğimin yanındaki 2 ilmeğimi birlikte ters olarak kestim. Döndüm, yani bu tarafa devam etmedim. Döndüm. İlk ilmeği örmeden aldım. Ön yüzde diğer tüm ilmekleri ters ördüm. Kenara kadar. Yine döndüm. Şimdi ilk ilmeği yine örmeden aldım. Arka yüzdeyim. Selanik ilmeğime kadar tümünü ters örüyorum. Selanik ilmeğime geldim. İçinden düz ördüm. Şimdi bu ilmeğimi ve onun yanındakini birlikte kesiyorum. Yani Selanik ilmeğimin yanındaki 2 ilmeği kesiyorum ve dönüyorum. Dönerek ikinci kesmem oldu bu. İlk ilmeği örmeden aldım tekrar. Devamındaki tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzdeyim yine. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Selanik ilmeğime kadar tüm ilmeklerimi ters ördüm. Selanik ilmeğimi içten düz ördüm ve Selanik ilmeğimin yanındaki 2 ilmeği bakın yine ters kestim. 3. kesmem oldu ve şimdi artık dönmüyorum. Devam ediyorum sıramın sonuna kadar. Burada sıra sonuna kadar tüm ilmekleri ters örüyorum. Sadece sol kenardaki Selanik ilmeğimi içinden düz öreceğim. Evet, şimdi sol taraftaki Selanik ilmeğime geldim. Sol taraftaki kesmeleri arka yüzde değil, daha önce de söylemiştim, ön yüzde yapacağız. O yüzden burada Selanik'imi içten düz örüyorum. Kesme yapmıyorum bu tarafta şu anda. Diğer ilmeklerimi de ters örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi döndüm arkadaşlar. Bakın şu Selanik ilmeğim ön kısımda içine gömük olarak. Şimdi bu tarafta kesme tamam. Şimdi bu kenarın dönerek kesmesini ön yüzde yapacağım. Bakın ilk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki 7 ilmeği ters ördüm. Selanik ilmeğime geldim. Bakın burada ters, şurada arkadan düz giden. Onu da ters ördüm ve hemen onun yanındaki 2 ilmeği kestim, döndüm. İlk dönerek kesme işlemimi yaptım. İlk ilmeğimi döndükten sonra örmeden aldım. Selanik ilmeğimi içinden düz ördüm ve devamındaki 8 ilmeği ters ördüm. Yine döndüm. Ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Devamındaki 7 ilmeği ters ördüm yine. Selanik'ime geldim. Bakın Selanik ilmeğim. Onu da ters ördüm. Ve onun yanındaki 2 ilmeği birlikte kestim. İkinci kez döndüm.
Arka yüzde yine ilk ilmeği örmeden aldım. Selanik ilmeğimi içinden düz ördüm. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters ördüm. Yine döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki 7 ilmeği yine ters örüyorum. Selanik ilmeğime geldim. Onu da ters ördüm. Bakın Selanik'le birlikte 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz var. Ve yanındaki 2 ilmeği kestim. Üçüncü kesme, artık dönmüyorum, devam ediyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde bu tarafta kesme yapmıyorum. O taraftaki kesmeleri arka yüzde yapacağım. Her iki tarafta dönerek 3'er ilmek kestik. Şimdi döndüm. Birer ilmek keserek her iki taraftan 10 kez kesme yapıyorum. Tekrar söylüyorum. Arka yüzde başlangıçta yapıyorum. Ön yüz, bu tarafı da ön yüzden kesiyorum. Hemen gösterelim. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Selanik ilmeğime kadar ilmekleri ters ördüm. Selanik ilmeğimi içinde düz ördüm ve devamındaki hemen Selanik'in yanındaki 2 ilmeği ters olarak kestim. Devam ediyorum. Bakın tek ilmek kestim. Artık dönmüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Tüm ilmekleri ters öreceğim. Sadece Selanik ilmeğimi düz öreceğim. Bu tarafta kesmeyi ön kısımda yapacağım. Döndüm. İlk ilmeği örmeden aldım. Devamındaki 7 ilmeği ters ördüm. Selanik ilmeğimi de ters ördüm ve hemen yanındaki 2 ilmeğimi kestim. Yani bu tarafı arka yüzde kesmiştim. Şimdi bu taraftan da bir ilmek kesmiş oldum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, şimdi sıramı bitirdim. Bakalım. 3'er ilmek dönerek kestik. Birer ilmek de tek olarak kestik. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Her iki taraftan birer ilmek keserek 10 kez toplamda kesme yapacağım. Toplamda 50 ilmeğim var. 3'er ilmek dönerek kestikten sonra 3, 3, 6. Tek tek de 10'ar ilmek her iki tarafta kesince 20 de bu şekilde kesmiş olacağız. Yani 50'den toplam 26 ilmeği düştüğümüzde 24 ilmek kalana kadar kesme işlemine devam ediyoruz. 24 ilmekten sonra kesme yapmadan 5 diş daha haroşa devam ederek askı boyutuna kadar tulumumuzun arka kısmını getiriyoruz. Tulumumuzun arka kısmının kesimlerini yaptık. Son kesmenin üstüne 2, 4, 5 diş daha haroşa ördüm. Ön yüzdeyim. Şimdi ön yüzde askı ilmeklerini ayırıp aradaki ilmekleri keseceğim. Daha sonra da sadece askılara devam edeceğim. Şimdi askılar için kenar ilmekle birlikte 8 ilmek, bir de bir ilmek de Selanik ilmeği katarak 9 ilmek ayıracağım. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki 7 ilmeği ters olarak ördüm.
Selanik ilmeğime geldim. Şimdi Selanik ilmeği de askıya alacağım. Ancak ondan önce şu Selanik ilmekten sonra aradaki bir ilmek alıp Selanik ilmeği ile yer değiştiriyorum. Bakın bu şekilde. Ve yer değiştirdiğim ilmeği kenar ilmeklere ekliyorum. 2, 4, 6, 8, 9. Bir daha gösterelim. Şimdi kenar 8 ilmeğimi ördüm ön yüzde. Selanik ilmeğimi de o askı ilmeklerine katacağım. Şimdi katmadan önce bakın bu şekilde örüp kesmeye başladığımda burada bir boşluk oluşacak. Bunu engellemek için önce Selanik ilmeğimden sonra gelen ilmeğimi, bakın şu ilmeği şöyle Selanik ilmeğinin önünden getirerek yer değiştiriyorum. Onu ters örüp yandaki askı ilmeklerine ekledim. Şimdi buradan itibaren kesmeye başlıyorum. 1 kestim, 2 ön yüzde kesiyorum, bir diş daha haroşa oluşuyor, 3 kestim, bakın 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kalacak. 4, 5, 6 ilmek kestik. Arada 6 ilmeğim kaldı. Bu ilmeklerimi 2, 4, 6, 8 yani 9 ilmek kalana kadar bu kenarda kesme işlemime devam ettim. Bakın 2, 4, 6 ilmek kesmişiz. Şimdi bu son ilmeğimle bu kenardaki 8 ilmekleri ekliyorum. Her iki tarafta 9'ar ilmeğim kaldı. Bundan sonra bu 9'ar ilmeğe askı olarak devam edeceğim. Artık Selanik ilmeği yok. Selanik ilmeklerini kapattık. Şimdi sağ askıma devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 8 ilmeği ters ördüm. Dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Kalan 8 ilmeğimi ters ördüm. Bu şekilde tulum askılarımızı uzatıyoruz. Askılarımız için 24 diş ön yüzde haroşa ördükten sonra 25. dişte kapatıyoruz. Bakın 9 ilmek. Şimdi bu taraftaki askımızı şu anda bir diş hazır. 24 diş olunca 25. dişte kapatacağım. İpimi kesip bu taraftaki askımı örmek üzere ekleyeceğim. Bakın en son dış taraftan örmüştüm bu ilmekleri. Şimdi ters taraftan ipimi ekleyerek bu taraftaki askıya da devam ederek toplam 24 dişte bu taraftaki askılarda örerek 25. dişi de önden kesme işlemi yaparak askılarımı kapatacağım. Evet arkadaşlar, erkek bebek şort tulum modelimizin arka kısmı bitmek üzere. Bugünkü videom bu kadar. Bir sonraki videomda tulumun ön kısmını yapmak üzere buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler.